Başarılı bir cin çıkarma operasyonunun ilk kuralı önce girdiğinden emin olmaktır. Aksi takdirde hastayı pişman etmekle kalmaz, boşa kürek çekersiniz. Girip girmediğinden tam olarak emin değilseniz kendinize şu soruyu sorun: girdiğine dair kanıt var mı? Genelde ilk yanaşmanın rüyada gerçekleştiği söylenir. Kabus görmediğinizden emin olun. Belki epeyce zorlamış ama tam girememiş de olabilir. Diyelim ki girdiğinden emin olduk. Peki nasıl ve nereden çıkartacağız bu kafiri? Elbette nereden girdiyse oradan çıkartacağız. Bu mekruhların ayakları ters ve biraz da büyük olur. Ayağı büyük olan cinin başı da büyük olur. İşinde uzman hocalar iyi bilirler bunu. Büyük olduğu için de çıkarken acı verebilir. Korkmayın. Ama girerken acı vermemişti diyebilirsiniz. Lakin unutmayın ki girerken hevesli olan cini istemi dışında çıkarmaya çalışırsanız girdiği bölgeyi kanırtma ihtimali var. Hastayı kıblenin tersi yönünde çevirerek işe başlıyoruz. Neden tersi derseniz, çünkü kafirin başı göründüğü zaman kıbleyi fark ederse onu dine döndürmeye çalıştığımızı sanıp kızabilir. Bundan hoşlanmazlar. Boşuna ayet okumayın. Kafirle kafir dilinde konuşmalı. Şöyle demeli: cin yoldaş, tebelleş olduğun bedenin zaten bir sahibi var. Sizin taifeden biri. Senin bu azgın kanırtmalarını duyarsa kan çıkar alimallah. Oysa sen eli kitaplı, dili ayetli, işi gücü şaibeli bedenlere layıksın. Andolsun ki onların kim olduğunu sen iyi bilirsin. Yani hedef saptıracağız. Çıktı, çıkmadı geçmiş olsun. Çıkıp çıkmadığından tam olarak emin değilseniz kendinize şu soruyu sorun: gerçekten içimden çıkmasını istiyor muyum? Ve haftaya tekrar gireceği ihtimali bende korku mu yaratıyor yoksa heyecan mı? Son olarak içine cin girdiğinden şüphelendiğiniz birini hocaya karşı domaltmadan önce hastanızın şizofren ya da manik depresif olmadığından emin olmalısınız.